Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz kıymetli dostlarım. Ripple soruyorsunuz bana. Hocam Ripple'ı anlat diyorsunuz ki bundan bir ay önce bir Ripple videosu yaptık ve başlığımız roketler yakın mı? Yani bir hareket var Ripple'da, bir şeyler oluyor Ripple tarafında ve roketler yakın mı diye baktık arkadaşlar. Nitekim ondan sonra da uçtu gitti. Geçen hafta demeyelim, hatta 11 gün önce diyelim. 11 gün önce yapmış olduğumuz videoda da Trump kazandı ve XRP'nin önü açıldı dedik arkadaşlar. Artık Ripple tarafında hiçbir problem yok. Her şey yolunda. Yumulun dedik kıymetli dostlarım Ripple tarafına. Bazı hedefler verdik. Bazı destekler, bazı dirençler verdik kıymetli dostlarım o videolarda. Şimdi o hedeflere, o dirençlere ulaşan Ripple'ın bundan sonra ne yapacağını anlamaya çalışacağız. Tabii bunu yaparken ne diyeceğiz? En önemli sloganımız ne? Anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Kendi araştırmanızı kendiniz yapın arkadaşlar. Geçen sefer iyidir, güzeldir, şudur budur dediğimizde kripto para yasaları bu kadar kapsamlı değildi. Kafamıza göre söylüyorduk. Diyoruz ki artık benim anlattıklarım sizi zarara uğratabilir. Kendi yorumlarınızı, kendi araştırmanızı kendiniz yapın. Paranıza sahip çıkın. Hırsızların da başını belaya sokmayın. Evet sevgili dostlar, şöyle bir bakalım Ripple tarafına. Önce verdiğimiz hedeflere bakalım. Evet, Ripple piyasaya girdi. Ardından bir boğa yaşadı. Boğanın ardından düştü. Hafif yukarı hareketler verdi. Tekrar düştü. Hafif yukarı hareketler verdi ve öteden beri gelen düşen trendi kırdı arkadaşlar. Ardından da dipten gelen bakın en dip. Sonra bu en dip sevgili dostlarım aşağıdan yukarıya baktığımızda alamadım kalemi. Aşağıdan yukarı baktığımızda şurada bir dip daha yaptı. Yapmamız gereken bu dibi uzatmak. Burası da bir dip. Bakın hep aynı çizgi üzerinden, sarı çizgi üzerinden geliyor ve buraya dibe her değdiğinde sevgili dostlar yukarıya doğru bir yükseliş attığını görüyoruz. Burada dibe değiyor, yukarıya gidiyor. Burada dibe değiyor, yukarıya gidiyor. Burada dibe değiyor, yukarıya gidiyor ve burada dibe değiyor, yukarı gitmesini bekliyoruz. Ancak düşen trendinde kırılmasıyla birlikte bu yükselişin çok hızlı, çok daha yükseklere, çok daha iyi seviyelere gidebileceğinden bahsederek 1 doları direnç ve 1 doları aşması durumunda da 1,24'lere gidebileceğinden bahsettik bu videoda. Ve şu an 1 dolar 1,24 sent arası Ripple gidiyor geliyor arkadaşlar. Bu 1 dolar hedefini nereden bulmuştuk peki? Daha önce takılmış olduğu bölge 1 dolar ve onun üzerinde de 1,24 dolarlar vardı. Hedefleri de bunlara bakarak, geçmişine bakarak geleceğini anlamaya çalışmıştık Ripple'ın. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda ne oldu Ripple böyle yükseldi? Ripple neydi? Nerelere kadar gideri biraz temelden başlayarak ilerleyelim. 2012 yılında bir Ripple kuruluyor sevgili dostlar. XRP kuruluyor. İsimler için notlarıma bakmam gerekiyor. Ne diyor sevgili dostlar? Şöyle baktığımızda Chris Larsen arkadaşlar. Chris Larsen ismini nereden hatırlıyoruz? Chris Larsen Ripple'ın eski CEO'su ve bu seçimlerde Kamala Harris tarafını kontrol eden, Ripple'ın Kamala Harris tarafına bağışta bulunan, yardım eden kanadıydı. Eski CEO Chris Larsen kuruyor ve Jet McCaleb'le beraber kuruyorlar arkadaşlar. İki ortak kuruyorlar. Daha sonra aralarında tartışma çıkıyor ve Jet McCaleb ayrılıyor Ripple tarafından aynı kodlarla. Bu kodları ben yazdım kardeşim. Ripple'ın kodları bana aittir dedi. Aldı aynı kodları ufak tefek bazı yerlerini değiştirerek XLM'i yani Stellar'ı kurdu. Bugün baktığımız noktada XRP neyse, nasıl bir proje ise XLM de odur. Ripple firması, XRP firması nasıl hareket ediyorsa, düşüşler, yükselişler, bilmem neler, aynı işi, aynı sektörde, aynı kodlara sahip XLM Stellar firması da aynı yapıyor. Dolayısıyla baktığınızda sevgili dostlar, Ripple çok gitmiş, çok yükselmiş ama Stellar yükselmemişse XLM arkadaşlar.
Lüleburgaz Mardin kodu. Gitmemişse hemen ondan yapıştırıyoruz, hemen alıyoruz. Bazı günlerde XLM önce gidiyor, Ripple hiç gitmemiş oluyor. Böyle bir durumda da hemen Ripple'ı alıyoruz. Çünkü birisi birisini her zaman kovalıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun, düşüşlerde de. Birisi düştü, sizin elinizdeki düşmediyse hemen satın. O da düşecek demektir. Bunların göbekleri birbiriyle aynı. Evet, bunu anladık. İkinci tarafa baktığımız zaman Ripple ne işe yarıyor sevgili dostlar? Ripple tıpkı diğer blockchain'ler gibi, Bitcoin gibi, Ethereum gibi, AVAX gibi, Solana gibi, bütün blockchain ağları gibi sevgili dostlar, en önemli işlevi bir yerden bir yere düşük masraf ödeyerek, çok cüzi masraflar ödeyerek para transfer etmemizi sağlıyor. Ripple'ın diğer blockchain'lerden özelliği, ki SEC mahkemesinin olma sebeplerinden bir tanesi de buydu, merkeziyetli olması. Her ne kadar kendileri merkeziyetsiz olduklarını iddia etseler de merkeziyetliler arkadaşlar. Bir yerden bir yere Ripple gönderdiğinizde, orada bir sıkıntı olduğunda, kaybolduğunda para, ağda bir sıkıntı olduğunda Ripple şirketi olaya müdahale edip paranızı kurtarabiliyor. Ama hiç borsadan borsaya transfer ya da borsadaki aldığınız bir coin'i soğuk cüzdanına çektiğiniz mi bilmiyorum. Bunları yaparken ufacık yanlış bir işlem yaptığınızda o coin'iniz kaybolur ve bir daha da geri getirilemez arkadaşlar. Çok iyi hackerlar, çok iyi mühendisler falan bunu getirebildiklerini iddia edenler var. Ama ben daha görmedim. Bir yerden bir yere transferde yanlış yaptıysanız arkadaşlar, çok yakın bir zamanda, eğer hemen müdahale falan da etmediyseniz, bir daha geri alamıyorsunuz. Ripple'da böyle bir durum yok. Ripple bir transferde bir hata olduğunda geri alabiliyorsunuz. Stellar Ripple ağı üzerinden diyelim. Dolayısıyla büyük kurumsal firmalar, büyük hatta merkez bankaları bile bu Ripple'la çalışmaya oldukça hevesli. Bir yerden bir yere transferde, bir yerden bir yere para transferinde öyle tırlarla, arabalarla, uçaklarla, gemilerle para göndermek yerine ağ üzerinden, Ripple üzerinden para transfer etmek oldukça ucuza denk geliyor diğer işlemlere göre arkadaşlar. En son baktığımızda işte bankalar bunu kullanmaz hocam, bankalar blockchain'e karşı diye bir yorumlar okumuştum. En son daha 2 gün önce Avrupa'nın, hatta dünyanın en büyük bankalarından Societe Generale Bankası da 2025 yılı itibariyle özellikle Trump'ın kazanmasıyla, bu regülasyon çabalarının daha olumlu bir şekilde blockchain tarafında olumlu gelişmesiyle Ripple'la anlaştıklarını duyduk. 2025 yılında itibaren transferlerinin bir kısmını Ripple üzerinden yapacaklarmış arkadaşlar ve Ripple'ın zaten Trump'ı arkasına alıp böyle bir yükselen bir değer olmasını, Societe Generale'dan gelen elektrik de iyice arşa kadar yükseldi. Bayağı bir yükseldi Ripple tarafı. Şöyle bakıyorum notlarıma. Evet, 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 evet. En son yeni CEO'nun da bir açıklaması var kıymetli dostlar. Ripple'ın yeni CEO'su bu sefer Brett Garlinghouse. Yeni bir isim çıktı karşımıza. Brett Garlinghouse'da yapmış olduğu güncel yorumunda da Trump'ın blockchain tarafını, kripto endüstrisini çok samimi bir şekilde benimsediğini görüyoruz dedi. Biz de blockchain tabanlı olarak kripto yatırımcıları, kripto proje sahipleri olarak da Trump'ı destekliyoruz ve Trump'ın hareketlerini samimi buluyoruz ve kendimize yakın hissediyoruz demişti. Trump'la birlikte çalışmaya oldukça hevesliyiz. Onun yolunda devam edeceğiz. Arkasındayız, yanındayız, dostuyuz gibilerden açıklamalarıyla birlikte Trump'la Ripple arasında herhangi bir buz olmadığını, herhangi bir sorun olmadığını açık net bir şekilde belirtmesinden sonra da iyice ve çok da sağlam bir şekilde Ripple kapıları açılmış oldu. Şimdi şöyle geldiğimizde sevgili dostlar, Bitcoin'in %1, Ethereum'un %1,80 gittiği bir günde Ripple %7 gidiyor. 1 dolar 15 sent fiyatıyla. Geçen ay alın 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 diye, yani dilimize tüy bittiği yerden alaydınız, %112 kârdaydınız. Hadi geçen ay almadınız, bari geçen hafta alın 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 diye çektik videoda anlattığımızda alsaydınız, %93 kârdaydınız Ripple tarafında. Şöyle biraz içeriye girelim, içerideki vaziyete bakalım.
İçeride canımı sıkan bir olay var arkadaşlar. O da hacmin %32,96 düşmüş olması. Bu ne demek? Hacmin bu kadar düşük olması ne demek? Ripple artık şu anki piyasa normlarına göre, piyasa hareketlerine göre baktığımızda biraz pahalı gelmiş olması olarak yorumluyorum. İnsanlar elinde Ripple alanlar tamam Ripple'larını satmıyorlar ama yeni alıcının da gelmediğini görüyoruz ve dolayısıyla hacimde ki fiyatta %7,30 giden bir coin'den bahsediyoruz. Hacmin düşmesi iyi değil. İnsanlar Ripple yükünü aldı gitti uçacak kaçacak gidecek gibi bir havası var bu tarafta. Yapılan bir ankette de Ripple'ın hala yükseliş potansiyeli olduğunu, hala uçup kaçıp gideceğine inananların oranının %87 olduğunu görüyoruz. %13 kısmı da tamam bu kadar yükseliş yeter artık ufak ufak kar alalım diyorlar. Haberiniz olsun dostlarım. Göstergeler ne diyor peki? İndikatörler ne diyor arkadaşlar? Momentum ve MACD baktığımızda hiç ama hiçbir problem yok diyor. MT kanal endeksi CCI sadece sat gösteriyor. Burada CCI'yi nasıl yorumlamak lazım? Momentum ve MACD al verirken CCI'nin sata dönmesi demek Ripple'da ana yön orta vadede, uzun vadede yukarı. Evet bir problem yok ama kısa vadede ufak bir geri çekilme gelebilir şeklinde yorumlamak gerekiyor. Ana yön yukarı ama bir geri çekilme bekliyoruz. Ne kadarlık bir geri çekilme bekliyoruz? Buna birazdan değineceğiz. Geldik bu tarafa hareketli ortalamalarda da Hull hareketli ortalamadan bakıyoruz. Hull hareketli ortalama ise 1 dolar 18 centten geçiyor. Şu an fiyat kaç? 1.12 mi? 1.12 arkadaşlar Binance borsasında. Şu an 1.12 olan fiyatın yükselişin devamı için yetersiz olduğunu söylüyor. Bugünü en geç yarını 1.18'in üzerinde kapatmamız gerekiyor ki Ripple'da yükseliş devam etsin. Ne zaman stop oluruz? Ne zaman Ripple ayıya döner arkadaşlar? Bunu anlamamız için de hacim ağırlıklı hareketli ortalamaya bakıyoruz ve hacim ağırlıklı ortalama şu an 81'den geçiyor. 0.81'den geçiyor. 0.81'in üzerinde kalan bir Ripple satılmaz arkadaşlar. 0.81'in üzerinde kalan bir Ripple tepeden satayım, alta düşünce, geri çekilince ekleme yapayım yapılmaz. Eğer bu işleri çok iyi bilmiyorsanız. Eğer bir profesyonel değilseniz. Profesyonel değilseniz yapmanız gereken elinde Ripple olanlar için konuşuyorum. Sadece beklemek. Peki elinde Ripple olmayanlar için şöyle grafiğimize tekrardan bakıyoruz arkadaşlar. 1.02 idi bizim direnç bölgemiz. Atarsa üzerinde bir kapanış görürseniz direkt 1.24'lere gider. Gittiğini de gördük. O halde şimdi ne bekliyoruz? Ripple cephesinde 1.02'lere bir geri çekilme bekliyoruz arkadaşlar. Olur da Ripple tekrardan buralara gelir ise buralardan alımlarınızı yaparsınız. Ben Ripple'ın buradan hani nasıl şuradan aşağıya inip yukarıya çıkıp aşağı inip şöyle yukarıya çıkıp üçgenden böyle çıkıp buraya vurmasını ve ardından tekrar düşmesini buralarda biraz oyalanmasını bekliyorum açıkçası. Ripple'ın biraz sakin olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü Ripple hacim olarak oldukça büyük bir proje. Oldukça yani Ripple'ın yerinden hareket edebilmesi için yani şuradan şuraya gelebilmesi için 14 günde %150'lik bir yükselişten bahsediyoruz. %150'lik bir yükseliş yapabilmesi için milyar milyar dolarlara ihtiyaç var. Balya balya dolarlara ihtiyaçlar var ve bu dolarlar girdi artık. Girdiği için biraz doyuma ulaştı arkadaşlar ve bunu biraz hazmetmesi gerekiyor. Şimdi Ripple sabah kahvaltısını yaptı. Hemen peşinden yemek yedirirsek olmaz. Öğlen yemeğine kadar biraz hareket etmesi, biraz eritmesi gerekiyor bunu. 1 dolarlara, 1.24'lere, 1 dolarlara, 1.24'lere biraz oyalanıp ondan sonra gitmesi gerekiyor. Sabırlı arkadaşlar, beklerim diyen arkadaşlar alabilir ama sabırsızlara önermiyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar yeni hedef bölgemize. Ne oldu arkadaşlar? Dedik ki bir üçgen var arkadaşlar ve bu üçgenin neresi tepe noktası? Burası. Neresi dip noktası sevgili dostlar? Aha da burasıysa yukarıdan aşağıya bir çizgi çeker ve kırıldığı bölge olan
şuraya koyarız. Buradan itibaren kırılım gelmiştir. Düzeltmesini yapmıştır. Eyvallah ama kırılım buradan gelmiştir. Dolayısıyla bizim Ripple'daki yeni hedefimiz bekleyenlere, sabredenler için 2 dolar 39 sent. Hadi 2 dolar 40 sent diyelim arkadaşlar. Ripple'daki bizim yeni hedefimiz. Peki ara dirençler neresi? Uçup kaçıp gitmesi için 1.40 olarak görülüyor. Bir sonraki direncimiz ardından 1.66 olarak görülüyor. Ripple'da bizim direnç seviyelerimiz. Bunu nasıl yorumlayalım? Şöyle 12 saatliğe aldığımızda Ripple'da nasıl dedik? Ne dedik arkadaşlar? Buradan bir geri çekilme bekliyoruz. Burada oyalanma bekliyoruz. Ardından yükseliş bekliyoruz ya. Şöyle bir oyalanma var ya. Burada da biraz bir oyalanma. Ardından 1.66. 1.66'larda biraz oyalanma. 2.40'a öyle gitmesini bekliyoruz. 2.40 bizim boğa hedefimiz midir? Değildir. 2.40 şu an gözümüzün gördüğü ufka baktığımız zaman gördüğümüz hedeftir. 2.40'lara gelsin. Yeniden bir analiz yaparız. Şu an için hedefimiz 2.40 sevgili dostlar. Görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Tabii uzun vadede tabii ki de yatırım tavsiyesi değil. Bu arada bekliyoruz sevgili dostlar. Nereye bekliyoruz? Hemen videolarımızın altında ilk yorum olarak TikTok adresimiz var, Twitter adresimiz var, Telegram adresimiz var. Bu üçüne de gelmek ücretsiz arkadaşlar. Bu üçüne de gelebilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Ama en önemlisi kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a ısmarladık.